Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için efsane güzel bir çanta tarifim var. Modeli görünce bundan çok güzel çanta olur diyerek başladım ve gerçekten sonuca benim bile inanamadım. Efsane güzellikte bir çanta oldu. Hem güzel hem de o kadar hızlı bitiyor ki çabucak örüp bitirebileceğiniz çantalardan da bir tanesi. Bu yaz bu çantadan da çok öreceğiz, çok satacağız çünkü çok sevilecek. Ben kağıt ip kullandım ama dilediğiniz her türlü ipe olur arkadaşlar. Sadece şunu göz önünde bulundurun. İpiniz ne kadar kalın olursa çantanız o kadar ağır olur. Ona göre ipinizi tercih edin. 3,5 milimlik tığ kullandım. Böyle vidalı askılarım var. Elinizde hangi askı olursa bu çantaya uyar. Yani örgü askı bile yapabilirsiniz. Elinizdeki malzemelerinize göre askınıza karar verebilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatacağım ama aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Instagram sayfam çok sorulu, o yüzden tekrar hatırlatıyorum beni ilk defa izleyen arkadaşlarım için. Instagram sayfamda bu kanalla aynı isimde, yazıldığı gibi okuyorum. Aysha Hobby Instagram sayfa ismim. Oradan da beni takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Önce tabanla başlayacağız. Klasik sık iğnelerden oluşan dikdörtgen bir taban öreceğiz. Bu tabanı seviyorsunuz. Döne döne ördüğümüz tabanlar çok tercih edilmiyor. Özellikle yeni örgüye başlayan arkadaşlar için. O yüzden son dönemlerle sıklıkla bu tabanla öreceğiz çantalarımızı. Toplamda 13 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi böyle çok sıkı çekmiyorum. Elim biraz gevşek bırakıyorum ilk zincir kısmında. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim. İlk ördüğüm zinciri örmeden atlayacağım. İkinci zincirime batacağım ve sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar her zincirime birer kere batıp sık iğne yapıyorum. 13 zincir çekmiştim. Bir tanesini örmeden atladım. 12 tane kaldı. Bu 12 zincire sık iğne yaptığımda sıra sonunda 12 tane sık iğnem olacak. Bu 12 sık iğnemi çantamın tabanı hangi ölçüde olsun istiyorsam o kadar öreceğim. Ben zaten ördükten sonra kaç sıra örmüşüm, ölçüsü ne olmuş size gösteriyor olacağım. Bakın her zincirime birer kere batıp sık iğnelerimi örüyorum. Son zincirime de battım ve sık iğnemi yaptım. Kağıt ip olduğu için elinizde sürekli düzeltmeniz gerekiyor. En son tabanınız bittikten sonra da ütüleyebilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum sıra bittiğinde. Örgümü çeviriyorum. Her sık iğneme birer tane sık iğne yaparak dediğim gibi tabanımı ilerletiyorum. Bakın. Sık iğnelerinizi her sırada sayın ki eksiltme, azaltma yapmış olmayın. Artırma da, eksiltme de olursa tabanınız bozuk olur. O yüzden her sıra sık iğnelerinizi sayarak ilerleyin. Bakın son sık iğneme battım. İkinci sıramı da bitirdim. Bir zincir çektim ve döndüm. Üçüncü sıramı örüyorum. Bu şekilde örelim. Daha sonrasında bakalım kaç sıra olmuş ve ölçüsü ne olmuş. Hep aynı işlemi yaptığım için defalarca göstermeyeceğim. Dediğim gibi 12 sık iğnemi örüp geliyorum. Bakın ben tabanımı ördüm. Sayalım kaç sıra örmüşüz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve 47. 47 sıra örmüşüm. Şimdi etrafını bir sıra sık iğne öreceğiz. Ondan sonra ölçüsüne de bakacağız. Bir tane zincir çekiyorum ve uzun kenardan devam edeceğim. Yani dönüp kısa kenara değil, uzun kenardan başlayarak dört bir tarafını sık iğne döneceğim. Her sırama bir kere mutlaka batarak bir tane sık iğne yapacağım. Sıra atlamamaya dikkat ediyorum. Sıra sonuna kadar her sırama görmüş olduğunuz gibi bir kere batıp sık iğne yapıyorum. Sıra sonundaki son sık iğnemde arttırma yaparak dönüşü sağlayacağım. O kısımları zaten yine size gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar, ben başladığımız yerden sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım.
Şimdi burada dönüşü yapıyorken, yani kısa kenara dönüyorken ilk sık iğneme şöyle, burası köşe oluyor çünkü, 1, aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrakilere bir tane sık iğne yapıyorum. Köşelerde arttırma yapıyorum ki dönüşümüz rahat olsun. Toparlanma olmasın. Bu arttırma işlemi sadece bu sıraya özel. Bundan sonra modeli kurmaya başlayacağız. Modeli kurduğumuz sıralarda köşelerde arttırma yapmayacağız. Bu sadece tabana özel. Bakın sıra sonundaki son sık iğneye geldim. 1, aynı sık iğneye 2. Burada da arttırma yaptım. Burada da, yani tabanın 4 köşesinde de arttırma yapacağım. 2 tane yani çift sık iğne yaptım ve döndüm. Şimdi uzun kenardayım yine. Ve yine her sırama bir kere batarak sık iğne yapıp ilerliyorum. Evet arkadaşlar, bakın burada da sıra sonuna kadar geldim. Şimdi aynı şekilde burada da ilk sık iğneme 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Aradaki sık iğneleri birer tane sık iğne olarak örüyorum. Bakın sondaki sık iğneye başlarken bir tane sık iğne yapmıştık. Burayı da çift olarak bitireceğiz köşe olduğu için. O yüzden buraya da tekrar batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Başlarken yaptığımız bir sık iğne ile beraber burası da 2 tane sık iğne olmuş oluyor. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırmayla sıramızı kapatıyoruz. Şimdi tabanımız hazır. Şöyle elimi düzelteyim. Hemen tabanımın ölçüsünü göstermek istiyorum size. Bakın tabanımızın uzunluğu 31,5 santim. Neredeyse 32, 31,5. Genişliği ise 9 santim. Şimdi modelimizi kurabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk sıramız trabzan sırası olacak. Trabzan sırası için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yapacağım. Bilmeyen arkadaşlarım için detaylı bir anlatacağım önden. Tığıma ip doluyorum. Sık iğnenin tamamına batmayacağım. Sadece şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şu arka kanatlarına batacağım arkadaşlar. Bu sıraya özel. Tabanla gövde kısmında bir ayrım olsun diye. Tığıma ipimi doladım. Sık iğnemin arka kanadına battım. İp alıp çıkardım. İlmeklerimi çok hafif uzattım. Bakın 3 tane ilmeğim var. Tığa ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Tığıma ip alıyorum. Diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Buna ikili trabzan diyoruz. Evet, şimdi bütün tabanımızı bu şekilde ikili trabzan döneceğiz arkadaşlar. Her sık iğnemizin arka kanadına batarak yapacağız ikili trabzanlarımızı. Köşelerde arttırma yok. Ben zaten köşeyi dönüyorken yine size gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar, bakın başladığımız yerden örerek
köşe noktasına da geldim. Burayı gösteriyorum çünkü bazı arkadaşlarımız köşeyi nasıl döndünüz, İşte o kısmı göremedim ya da yapamadım diyebiliyorlar. Bakın ekstradan yaptığım hiçbir işlem yok. Yine aynı şekilde sık iğnelerimi takip ediyorum. Her sık iğnemin arka kanadına batarak ilerliyorum ve böylelikle köşeyi de geçmiş oluyorum. Bu sıramızdan sonra kutucuk sırası yapacağız. Şimdi bu tabanımızın tamamını, yani bütün etrafını trabzanlarla, ikili trabzanla tamamlayalım. Sonrasında yine birlikte devam edeceğiz zaten. Evet arkadaşlar, bakın trabzan sıramı bitiriyorum. Tamamını trabzanlarımı yaptım. Son trabzanımı da yaptım. Şurası bizim ilmek kaydırma, yani sırayı kapatırken yaptığımız işlemden dolayı oluşan bir ilmek. Bakın altı boş. Burayı da sık iğne zannedip trabzan yaparsanız ilmek arttırmış olursunuz. Oraya batmıyoruz. İlk yaptığımız 3 tane zincirin tepesine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani yine ilmek kaydırmayla sıramızı kapatıyoruz. Bir sonraki sıramız için 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz. 2 trabzan yapacağız. Bakın 4 tane zincir çektik. Hemen ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz ve 2 trabzan yapıyoruz. Daha sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Aşağıdan sayıyoruz trabzanlarımızı. 1, 2. 2 tane trabzanı örmeden atlıyoruz. Üçüncüye batıp sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2 zincir. Tığımıza ip doluyoruz. Aşağıdan 2 tane trabzanımızı örmeden atlıyoruz. Üçüncü trabzanımıza batıp ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı trabzana tekrar batıp ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir V yapmış oluyoruz. Tekrar 1, 2 zincir. Aşağıdan 1 ve 2, 2 tane trabzana atlıyoruz. Üçüncüye batıp sık iğne. 1, 2 zincir. Aşağıdan 1, 2, 2 trabzana atlıyoruz. Üçüncüye batıp ikili trabzan. 2 zincir. Aynı trabzana tekrar batıp ikili trabzan. Bakın yine V yaptık. Bu sıra hep böyle olacak arkadaşlar. Başladığımızda da bakın bir V yapmıştık. Şöyle V'ler yapacağız. Aralarında da şu şekilde sık iğne ile birleştirmelerimiz olacak. Yapalım bir kere daha. 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane trabzan atlayıp üçüncüye batıyorum ve bir tane sık iğne ile buraya bağlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane trabzan atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı trabzana bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu işlemleri sürekli tekrar ederek sıra sonuna kadar geleceğiz. 2 zincir, 2 trabzan atlayıp üçüncüye sık iğne, 2 zincir, 2 trabzan atlayıp üçüncüye ikili trabzan. Tekrar 2 zincir ve aynı trabzana bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım ve gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. 2 zincirimi çektim. 3. trabzana batıp sık iğnemi yaptım. Son 2 zincirimi çektim. Aşağıdan 2 trabzan atladığımda ilk yaptığım 4 tane zincire geliyorum. Bu zincirin üçüncüsüne bakın. 1, 2, 3. Üçüncüsüne batıp ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Bu sıramız da bitti. Şimdi geldik bir sonraki sıramıza. Bu sırada fıstıklar yapacağız. Önce 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra tığıma ip doluyorum. Bakın bu benim ve ilk yaptığım V. İlk yaptığım V'nin içine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum.
3 ilmek var. İlmekleri bekletiyorum. Tığa tekrar ip doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bakın 5 ilmek var. İlmekleri bekletiyorum. Tığıma ip doladım. Tekrar battım. İp alıp çıkardım. 7 ilmeğim var. Şimdi ilmeklerimizi toplayacağız. Yani tığımıza ip alacağız. İlk önce 6 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra tığıma ip alıp kalan 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Fıstık yapmış oluyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir kere daha yapacağım. Tığıma ip doladım. Boşluğun içine battım. İp alıp çıkardım. 3 ilmek var, bekleyecek. Tığa ip doladım. Aynı yere battım. İp alıp çıkardım. 5 ilmek var, bekleyecek. Tığa ip doladım. Aynı yere battım. İp alıp çıkardım. 7 ilmek var. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 6 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Tığıma ip alıyorum ve kalan 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Bir kere daha fıstık yapmış oluyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapacağım. Toplamda yan yana 3 tane fıstık olacak ve fıstıkları oluştururken de 3 kere batıyorum. Tığıma ip aldım. Beraber bir kere daha yapalım. Boşluğa battım, ip alıp çıkardım. Bu birinciydi. Tığa ip doladım. Tekrar battım, ip alıp çıkardım. Bu ikinciydi. Tığa ip doladım. Tekrar battım, ip alıp çıkardım. Bu üçüncüydü. Bakın 3 kere batmış oldum. 7 tane ilmeğim var. Şöyle göstereyim ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığıma ip aldım. Önce ilk 6 taneyi tığdan çıkardım. 2 ilmek kaldı. Tığ ipi aldım. Diğer kalan 2 ilmeği çıkardım. Bakın böyle 3 tane fıstık yapmış olduk. Şimdi bu aşağıdaki şu 3 tane zincirden oluşan kutucukları örmeyeceğiz. Biz bu sırada hep bu V'leri dolduracağız. Şu V şeklinde, V'ye benzeyen ters üçgen şeklindeki ilmekleri, şuraları dolduracağız. Bu aralardaki sık iğne ile yaparak oluşturduğumuz kutucuklara işlem yapmayacağız. Tığıma ip doladım. Bir sonraki V'ye geçtim. Hemen fıstık yapacağım. Tığa ip doladım, battım, ip alıp çıktım. İlmekleri bekletiyorum. Tığa ip doladım, battım, ip alıp çıktım. İlmekleri bekletiyorum. Tığa ip doladım, battım, ip alıp çıktım. 7 ilmek var. Tığıma ip alıp önce ilk 6'yı çıkarıyorum. Daha sonra tığıma ip alıp kalan ikiliyi çıkarıyorum. İlk fıstığımı oluşturdum. 2 tane zincir çekiyorum. Her fıstık arasında 2 tane zincirim olacak. Bir kere daha fıstık yapıyorum. Toplamda aynı yere 3 tane fıstık yapacağım dediğim gibi. Bakın ikinci fıstığımı da yaptım. 2 zincir çekiyorum. Üçüncü fıstığı yapıyorum. Şöyle yapmış oluyorum. Şu an sadece şu araları bir tane zincir çeksek mi? Onu düşünüyorum. Böyle sanki kasacak gibi. O yüzden çekelim arkadaşlar. Garanti olsun. Daralmasın. Genişlesin. Söktüm o kısmı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra diğer V'nin içini fıstıkla doldurmaya başlıyorum. Aralara birer tane zincir yapalım. Çünkü dediğim gibi kasma yapacak gibi durdu. İlk fıstığımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Evet. V'nin içine 3 tane fıstık yaptım. Şimdi diğer V'ye geçeceğim.
Oraya geçerken dediğim gibi bir tane zincir çekelim. Bir zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Hemen tekrar fıstık yapıyorum. Tığ ip doladım. V'nin içine battım, ip alıp çıkardım. 3 ilmek bekliyor. Tığ ip doladım. Tekrar battım, ip alıp çıkardım. 5 ilmek bekliyor. Tığ ip doladım. Tekrar battım, ip alıp çıkardım. 7 ilmek oldu. Tığımı ip aldım. Önce ilk 6'yı tığdan çıkardım. 2 ilmeğim kaldı. Tığımı ip alıp kalan 2 ilmeğimi çıkardım ve böylelikle fıstığım oluşmuş oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık. Bakın yine 3 tane yan yana fıstığım olmuş oldu V'nin içinde. Bir tane zincir çekiyorum. Aşağıdaki şu ikili kutucuğu atlayıp diğer V'ye geçiyorum. Ve yine buraya 3 tane fıstık yapacağım. Bu ilk fıstığım. 2 zincir çekiyorum. İpim dolandı. Onu çözelim. Evet. Bu ikinci fıstığım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Evet. Bu da üçüncü fıstığım. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bakın bir zincir çekiyorum. Alttaki 2 tane kutucuğu atlayıp diğer V'nin içine yine 3 tane fıstık yapıyorum. Dediğim gibi bu sırayı da bu şekilde yapalım. Tamamlayalım. Sonraki sırada yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın ben ördüm. Şimdi sıramızı kapatalım. Bir tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum 3 tane zincirin yanında ilk fıstığım var. İlk fıstığımın tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırmayla sırayı kapatıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu sırada kutucuklar yapacağız. Tığıma ip doluyorum. Hemen ilk boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonraki boşluğa batıyorum. 2 trabzan. Bir zincir. Bir sonraki boşluğa 2 trabzan. Şurayı düzelteyim. Evet, tekrar bir zincir. Bir sonraki boşluğa 2 trabzan. Bir zincir. Bakın fıstığı atlıyorum. Sonraki boşluğuna şöyle yapayım net görünsün. 2 trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Fıstığı atlıyorum. Onun yanındaki boşluğa batıp 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Fıstığı atlıyorum. Onun yanındaki boşluğa batıp 2 trabzan yapıyorum. Hep bir zincir çekeceğim ve hep fıstıkları atlayıp yanındaki boşluğa batarak 2 trabzan yapacağım. Ve bu şekilde evet. Bu sırayı kafes olarak yani kutucuklar olarak dolduracağız. Bakın fıstığı atladım. Yanındaki boşluğa batıp 2 trabzan. Zincirimi çektim. Fıstığı atladım. Yanındaki boşluğa batıp 2 trabzan. Zinciri çektim. Fıstığı atladım. Yanındaki boşluğa batıp 2 trabzan. Bu sıramızı da tamamlayalım. Sonraki sıramızı yine sizinle birlikte öğrenelim. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da bitiriyorum. Son kutucuğumu yaptım. Bir zincir çektim. İlk yapmış olduğum 4 tane zincirin 1,
2, 3. Üçüncüsüne batıyorum ve ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Bir sonraki sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Bu sıramız trabzan sırası. Yani biz başlıyorken trabzan sırasıyla başlamıştık. Trabzan sırası birinci sıramızdı. Sonra V sıramız vardı. İkinci sıramız. Sonra fıstık sıramız. Üçüncü sıramız. Sonra kutucuk sıramız. Dördüncü sıramız. Bu 4 sırayı sürekli tekrar ederek çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelene kadar öreceğiz. Şimdi yine ilk sırayı yani trabzan sırasına başlamış oluyoruz. 3 tane zincir çektim. Kutucuğun içine battım. Hemen ikili trabzan yaptım. Daha sonra trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir sonraki kutucuğun içine batıp ikili trabzan. Yanındaki trabzan tepesine batıp ikili trabzan. Bir tane kutucuğa, bir tane de trabzana ikili trabzan yapmış oluyoruz. Böylelikle bu sıramızı ikili trabzanla tamamlayacağız. Bakın kutucuğun içine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Sonra yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Kutucuğa batıyorum. İkili trabzan. Yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu sırayı da bu şekilde trabzan olarak tamamladık. Şimdi dediğim gibi 4 sıramızı aynı şekilde tekrar ederek istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim. Trabzan sırasından sonra V sırası, sonra fıstık sırası, sonra kutucuk sırası, sonra tekrar trabzan sırası şeklinde ilerleyeceğiz. Hep aynı şeyleri yapacağımız için tekrar göstermeyeceğim. Bu 4 sırayı tekrar ederek çantamızın uzunluğu ne kadar olsun istiyorsak örelim. Sonrasında birlikte devam edelim. Ben zaten kaç sıra ördüm, uzunluğu da ne oldu size yine gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar, bakın ben ördüm. Şimdi beraber sayalım kaç sıra örmüşüm. Şimdi bakın şu fıstık yaptığımız sıraları sayacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra fıstık sıram var. Ölçü olarak bakalım ölçüsü ne oldu bu 5 sıranın. Tam taban çizgisinden ölçüyorum görmüş olduğunuz gibi. Henüz ütü de yapmadım çantaya. Şu anda 34 santimlik bir uzunluğu var. Zaten çanta bitecek, ütüleyeceğim. Ondan sonra bir daha ölçüp size ölçüsünü vereceğim. Şimdi en son fıstık sıramı yaptım. Fıstık sırasının üstüne biliyorsunuz kutucuk sırası yapıyordum. O sırayı yapmayacağım. Artık çantayı bitiriyorum. Kutucuk sırası yerine birkaç sıra sık iğne sırası yapacağız. Ondan sonra çantamızı bitireceğiz. Şimdi hemen sık iğnelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, bir tane zincir çekiyorum ve sık iğne sırama başlıyorum. Şimdi sık iğnelerimi şu şekilde yapacağım. Fıstık tepelerine batacağım. Bir tane sık iğne yapacağım. Daha sonra zincir çekerek oluşan boşluğa batacağım. Bir tane sık iğne. Fıstık tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirlerden dolayı oluşan boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir fıstık tepesine, bir tane de şu boşluklara batarak sık iğne yapıyorum. Atlamıyorum asla. Fıstıkları mutlaka hepsine sık iğne yapmam gerekiyor. Zincirlerden dolayı oluşan şu boşlukların hepsine de yine mutlaka sık iğne yapmam gerekiyor ki ağız kısmı düzgün olsun. Bu benim ilk sık iğne sıram. Bu sıramı tamamladıktan sonra üstüne 2 sıra daha sık iğne yapacağım. Ağız kısmında çantanın toplamda 3 sıra sık iğne sıram olmuş olacak. Bakın sık iğnelerimi gördüğünüz gibi böyle çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Elimi biraz gevşek bırakıyorum. Toparlanma olmasın diye. Ve size tarif ettiğim gibi her noktaya batarak sık iğnelerimi yapıyorum.
Evet, bakın ilk sıramı ördüm. Sıra sonundayım. Son sık iğnemi yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ikinci sırama başlıyorum. Her sık iğneme bir kere mutlaka batıp sık iğne yapacağım. Bundan sonraki üçüncü sık iğne sıramda bu sırayla aynı. Aynı şekilde yine sık iğne yapacağım. Şu an ikinci sıramı yapmaya başladım. Sık iğnelerimi yaptıktan sonra çantamızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. En son ütüsünü yapacağız. Ölçülerine bakacağız ve kaç gram ip gittiğine bakacağız. Evet, bu şekilde ikinci sıramı örüyorum. Dediğim gibi bu sıram bittiğinde yine bir zincir çekip bir sıra daha örüyorum. Yani üçüncü sık iğne sıramı örüyorum. Daha sonrasında yine birlikte devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın toplamda 3 sıra sık iğne sıramı yaptım. Şimdi ağız kısmına bir sırada biraz daha tok dursun diye ilmek kaydırma yapacağız. Sıraları kapatırken yaptığımız işlemi yapacağız yani. Birlikte yapalım. Bakın zaten sıramı kapatırken aynı işlemi yapıyorum. İlk sık iğneme batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bu işlemi bütün sık iğnelerin üstüne yapacağız. Sık iğneme, bir sonraki sık iğneme batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmeğimi her zaman gevşek tutuyorum. Sıkı sıkı yapmıyorum. Sıradaki sık iğneme batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmeğim gevşek, sıradaki sık iğneme batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir sıra bütün sık iğnelerime ilmek kaydırma yapacağım arkadaşlar. Hem ağız kısmının daha tok durmasını sağlayacak ve daha da güzel bir görüntüsü olacak. Bakın bu şekilde görünüyor yaptığımda. Yapmadığım kısım burası. Yaptığımda bu şekilde görünüyor. Ve bakın şöyle bir dolgunluk sağlamış oluyoruz. Bir sıra ilmek kaydırmamızı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamı ütüledim. Evet, şimdi askılarını takacağım. Her türlü askı bu çantaya uyar arkadaşlar. Örgü askı da yapabilirsiniz. Benim askılarım böyle vidalı askı ama dikilebilir askılar, örgü askılar hepsi bu çantaya yakışır arkadaşlar. Şöyle göz kararı ortalıyorum. Şöyle geçireceğim. Vidalarını şöyle sabitliyorum. Evet, diğer tarafı da bakın bu şekilde oluyor. Evet, gerçekten hem çok güzel hem de çok kullanışlı bir çanta oldu. Şimdi çantamızın ölçülerine bakalım. Ütüyü de yaptık çünkü. Bakın taban dahil ölçtüğümde tam 40 santim. Elimiz 38 santim, 38,5 hatta ama ben 38 diyeyim. Taban hariç ölçtüğümde ise 36 santimlik bir ölçümüz oldu arkadaşlar. Askı boyunu da söyleyeyim. Örgü askı yaparsanız aklınızda bulunsun, bu şekilde bir ölçüyü yapabilirsiniz. ...61 santimlikte bir askı boyu var.
Bu çantaya toplamda 250 gram kağıt ip gidiyor arkadaşlar. Öreceğiniz ipin kalınlık, incelik durumuna göre ve el ayarınız, tığ numaranıza göre de miktar ve ölçüler her zaman değişir. Bunu göz önünde bulundurun. Evet, çantamın son duruşunu da şöyle size göstereyim. Bu kadar şık, bu kadar güzel bir çanta olacağını gerçekten ben de tahmin etmiyordum kafamda tasarlarken, ama efsane güzel bir çanta oldu. Çok içime sindi. Mutlaka örün bu çantadan. Çok pratik, çok hızlı ilerliyor. Modelinden dolayı örgüsü o kadar hızlı ilerliyor ki çabucak bitirebileceğiniz çantalardan bir tanesi. Ben detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Destekleriniz son derece önemli. Abone olun mutlaka. Mutlaka yorum ve beğeni bırakın. Sizlerin beğenileri doğrultusunda ben video çekmeye devam ediyorum. Instagram sayfam çok soruluyor. O yüzden tekrar edeceğim. Instagram sayfam kanalımla aynı isimde. Yazıldığı gibi okuyorum. Aysha Hobby. Bu şekilde yazarsanız Instagram'dan beni takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Diğer çok sorulan bir konu da malzeme satışı. Ben çanta malzemeleri satmıyorum arkadaşlar. Ama onun haricinde çanta satışı yapıyorum. Dilediğiniz çantam için bana Instagram'dan sipariş oluşturabilirsiniz. Keyifli örün. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.